Arkadaşlar merhaba, Mert Tasarlı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gelen istekler üzerine Katya V5 Revizyon 21 yani Katya V5 R21 programına başlıyoruz. En çok kullanılan program, en çok önerilen program, en çok eğitim verilen programlardan birisidir. Dilerseniz gelin çizeceğimiz parçayı size gösterelim. Temel seviyeden başlıyoruz. Çizeceğimiz parça bugün bu. Yani özel bir eğitim düşünmüyorum ama çizim örnekleri çok ve çok fazlasıyla gelecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Özellikle yüzeysel olduğu için Katya, yani yüzeysel komutlarımız da gelecek ama aşama aşama hepsini yapacağız. Katı moda hamlelerini halledeceğiz. Ardından montajı halledeceğiz. Ardından yüzey, saç, metal diye gideceğiz. Hiç sıkıntı yok. Dediğim gibi birebir özel eğitim düşünmüyorum komut olacak şekilde. Ama ve lakin herhangi bir durum olursa YouTube hesabımdan veya Instagram hesabımdan bana ulaşarak tıkladığınız yeri söylerseniz ben orayla ilgili özel bir video hazırlarım, eğitim videosu hazırlarım. Hiç sıkıntı yok. Çizeceğimiz parça bu. Hemen gelin Katya'da başlayalım. Bu Katya'mın arayüzü. Burada Start kısmına geldim, tıkladım. Dedim ki Mekanik Design'dan Part Design'e gir. Burayı istersem isim yazarım, onaylarım. Şimdi aslında SolidWorks olsun, Katya olsun, NX, Inventor, efendime söyleyeyim TopSolid hepsi aynı bir mantık üzerine kurulu. Çizimi yap. Yani ilk başta çizim düzlemini aç. Çizimini yap. Katı moda geç. O ardından yapacağın işlemleri montajdır, ıvırdır zıvırdır yapabilirsin. Aynı şekilde bize şimdi bir çizim lazım. Ben bunu alttaki 90-90'lık karemi çizerek başlayabilirim. Skeciyi nasıl açıyorum? Skeci ister buradan seçerim. Bunlardan seçerim şuradan. Line yani sketch komutuna girerim, açılmış olur. Veyahut da düzenimi buradan seçerim. Dedim ki bana sketch'e gir. Otomatik olarak çizim düzenimi açmış olur. Altta hemen gördüğünüz üzere sketch tools. Ondan sonra profil komutları, operasyon komutları, ölçendirme komutlarım ve yüzeyselle alakalı, surface ile alakalı komutlarım var. Şimdi 90-90'lık bir kareyle başlayacağım. Buradan merkez noktasını aldım. VSC yanlış yerden başladık. Bir daha geldim. Merkez noktamı seçtim. Şöyle 90'ın 90 ben bir kare alıyorum. Ardından ölçendirme komutuna girdim. Bir şuraya ölçendirme verelim. Bir de şuraya ölçendirme verelim. Ardından 120 kısmı çift tık yapıyorum. Diyorum ki bu 90 mm. Ardından 140 bölüme geliyorum. Çift tık yapıyorum. Bu da 90 mm. Kenarlarda radiuslerim var. Radius komutum burada. Radius'umu giriyorum. Buradan radius, tabi radius şekilleri de çıkıyor. Nasıl bir radius kıracağım ne alakalı. Onları seçebilirsiniz ama benim için seçili komutum şu an bu yeterli. Temel seviye başlangıç olduğu için kafanızı karıştırmak istemiyorum. İlerleyen zamanlarda bol bol pratik yapacağız. Aklınızda soru işareti kalmasın. Radius komutuma girdim. Aynı SolidWorks'taki gibi iki köşeyi seçiyorum. Radius'un olacağı yere getirdim. Dedim ki bu 16 mm. Enter. Onayla. Bir daha girdim radius komutuna. İki köşeyi seçtim. Dedim ki bir de 16 mm onayla. Bir daha girdim. İster böyle seçerim. Bırakırım. Ardından ölçendirme üstüne girerim. 16 mm diyebilirim. Ya da iki köşeyi seçerim. Radius'un görünümünü belli eder. Ölçüyü girerim. Onaylarım, bitirmiş olurum. Şimdi Sketch Tools'u şöyle aşağı doğru, kenara doğru aldım. Bakıyorum parçama. Radius 16 yaptık. Çap 15'lik. Çap 15'lik dairelerim var. Hemen merkez noktası dairemi girdim. Geldim. Bıraktım. Ölçendirme komutuna giriyorum. Burada bunun çapı 15 mm. Ardından bir daha geldim. 4 tane dairemi çiziyorum. Merkez noktamdan. Tabi biraz şimdi ben de SolidWorks'tan bir anda bunu geçince biraz afallıyorum. SolidWorks mantığına gidiyor. Aslında mantık aynı ama dediğim gibi SolidWorks mantığı çizmeye çalışıyorum ama tabi farklar illaki oluyor. Bu da 15 mm. Arkadaşlar bakın SolidWorks'ta şöyle diyeyim. Bir ölçüyü sabitlemediğiniz zaman mavi kalıyordu. Sabitlediğiniz zaman siyah dönüşüyordu. Bunda da sabit bizim yeşil rengimiz, beyazlar sabit değil demek. Bak, beyazlar oynar ama yeşilleri hiçbir şekilde sağa sola aşağı yukarı oynatamam. O yüzden tanımlı yapmam lazım. Bunların hepsine diyorum ki bu da çap 15. Ardından daire komutuna girdim. Bir daha bunu girdim. Ölçendirme komutanı daireyi seçti. Bu da 15 mm.
Şimdi bir de ortada bir tane delik var. Çap 30. Bu boydan boya bir delik olacak. Şimdi ama bu normal bir delik olması lazım. Bir daha daireye girdim. Merkez noktasına girdim. Daireyi çizdim. Ve dedim ki ölçülendirmeden bu 12 milimetre. 12 milimetre bunu ayarla. O 12 milimetre özür diliyorum 30 milimetre. 12 tane kaldı aklımda ya. Çift tıkladım. Diz attım 30 milimetre. Ardından şu sağda yukarıdan skeçten çık kısmım var. Çalışma sayfasını kapat. Buna tıkladım. Otomatik olarak perspektife döndü. Ve onun altında benim pet komutum var. Pet katı oluşturmadır. Bir kere buna tıklarsam benim komut detaylarım açılıyor. Şu selection kısmından SC'yi kapattım. Bir daha girdim. Pet komutunu bulamıyorum şu an. Şimdi geldi. Pet komutuna geldim. Dedim ki buradan çizgi seçebiliyorsunuz. Yüzeysel de oluştururken mesela çizgi seçip katı oluşturacağız. Ama buradan şimdi hazır parçaya geldiğimiz zaman herhangi bir tarafa tıkladığınız zaman hiçbir tıklamadan otomatik olarak katı atıyor. Diyorum ki 12 mm katı yap. Enter'la onayladım. Ardından geliyorum. Bir daha benim şurada bir tane çap 45'liğim var. Bir daha geldim. Bu yüzeme tıkladım. Dedim ki bir daha skeç aç. Otomatik olarak parça benim dik bakıyor. Bu arada farenin orta tekeri ile sağa sola parçamı oynatabilirim. Ardından daire komutumu aldım. Dedim ki bir tane dışarıda dairem vardı. Bir daha daire komutumu aldım. Bir de içeride dairem vardı. Ölçenleme komutuna girdim. Bunun çapı 30'du. 30 milimetre. Şurada tıkladım. Çift 30. Ardından bir daha ölçendirmeye girdim. Bu da sanırım 45 işte. Evet bu da 45 milimetre. Ardından bir daha skeçten çıktım. Kat oluşturma komutuma girdim. Kaç milim kat oluşturacağım yazıyor. 50-18 yani 38 milimetre kat oluşturacağım söyleniyor bana. 38 milimetre katımı oluşturdum. Ve parçamı sizlerle birlikte tamamlamış oldum. Parçayı döndürmek için orta tekerlek ve parçanın özür dilerim orta tekerlek ve sağ klik. Mouse'la sağ tuşa basılı tutuyorum ve orta tekerleğe basılı tutuyorum. Parçayı böyle taşıyabilirim. Ama ilk başta orta tekere basıp ardından sağ kliğe basarsam parçamı perspektif olarak döndürebiliyorum. Ya da tekrar söylüyorum. İlk başta sağ tıka bastım. Yani faremin sağ tıkına basıyorum. Ardından orta tekerleğe bastım. Parçamı taşıyabiliyorum. Aynı şekilde sadece orta tekerlekle parçamı taşıyabiliyorum. İlk önce faremin orta tekerleğine bastım. Sağ tık yaptım. Parçamı şekilli yani değişik yönlerden perspektif olarak bakabilirim. Bakın. İlk başta orta tekerleğe basıyorum. Ardından parçaya basıyorum ve değişik yönlerde parçama bakabiliyorum. Burada görünümler var. Hangi yönlerden bakacağımı bana gösteriyor. Aynı SolidWorks'teki gibi. Parçamı ortaya aldım. Diyelim ki ben bu parçaya perspektif bakmak istiyorum. Perspektif bak. Aşağı doğru indir. Hide'a basarsınız H'ye. Bunları gizleyebilirsiniz. Tabi şu an gizlenmiyor. Şöyle yapalım. Hide Show. Sağ tık yapalım. Hide Show yapalım. Bir daha sağ tık yapalım. Bir daha Hide Show yapalım ve gizlenmiş olur. Ardından dediğim gibi arkadaşlar şurayı silelim. Yeniden söylüyorum. Orta tekerleğe bastınız. Sağ tuşa bastınız. Parçayı farklı yönlerde döndürebiliyorsunuz. Farenin sadece orta tıkı taşıyor. Ve taşıma işlemini buradaki komuttan da yaparsınız. Ya da buradan gelirsiniz. Perspektif ayarlarsınız. Bir kere üstüne tıklasınız. Ayarlıyor. Yani kat ya da şu anlık temel seviyede bunlar var arkadaşlar. Yine buradan parçanın nasıl görüneceğini de değiştirebiliyorsunuz. Şu sanki biraz daha düzgün gibi şu açıdan. Ben dediğim gibi arkadaşlar yeni başladığımız için çizimlere ben de SolidWorks'tan bir anda geçince afalladım. Ama aklınız kalmasın. Katya'yı sizlerle birlikte öğreneceğiz.
Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Herhangi bir sorunuz olursa Instagram hesabımdan ya da YouTube hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.